Mete Bey onu yakaladı. Şimdi Mete Bey, hem Yunanistan tarafını sorayım size. Şimdi demişti ya Genelkurmay Başkanı, Türkiye tarafından gelen açıklamalara çok büyük ölçüde toleransımız var ama gerektiği takdirde 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız. Yani 5 dakika içinde gelirsiniz ama bakalım akıbetiniz ne olur? Savunma sanayideki son gelişmelere geçeceğim. Ondan önce söylemek istediğiniz var mı? Ama farkındaysınız. O söylem bile Türkiye'yi saldırgan gösteren bir ifade. Yani önce biz saldırıyoruz, onunla da refleks veriyorlar. Mesajların tamamı Türkiye'yi saldırgan göstermek üzere. Doğru. Yani birilerine saldırmışız, o da bize savunma yapıyor. Ben de yabancısını söylüyorum ya. Bir ülke karşı tarafla ilgili fazla söylemde bulunmaz. Güçlü ülke gerçekten bulunmaz. Siz hiç Amerika Birleşik Devletleri'nin birileriyle ilgili bir şey söylediğini duydunuz mu hiç hayatınızda? İngiltere'nin duydunuz mu? Duymazsınız. Yok, yok. Yaparsınız yalnızca. İcra edersiniz değil mi? Biz ona da ona yaparız, buna da bunu yaparız. Ona da ters çekeriz, ona da gider yaparız. Böyle bir şey yok. Gözdağı veriyor. Gözdağı vermezsiniz yani. Yaparsınız gerçekten. O gün geldiğinde yaparsınız. Evet. Konuşuluyorsa bilin ki bir hata vardır. Kendine güvenen ordu konuşmaz. Bugün işte Savunma Bakanlığı'nın verdiği cevap çok doğru bir cevap. Yani buna cevap bile vermiyoruz. Evet. Buna cevap bile vermiyoruz. Gerçekten kendine inanan bir ordu böyle konuşur. Başka bir şeye gerek yok. Şimdi Türkiye tehdit olmaya devam ediyor bak yine. Manşet. Türk tarafına gelen açıklama çok büyük ölçüde toleransımız var. Ancak gereğinde hakta 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız. Ya şunun alt metni şu mu? Türkiye tehdit olmaya devam ediyor. Çünkü Türkiye güçlenmeye devam ediyor. Siz Savunma sanayi anlamında. Türkiye'den Yunanistan'a ne tehdit açıklaması duydunuz? Ben yani bu ülkede yaşıyorum. Hiç yok. Ama işte denge bozuluyor. Biz daha çok güçleniyoruz. Hayır. Türk tarafından gelen açıklama çok büyük ölçüde toleransımız var. Ancak gerektiği takdirde 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız. Evet, bizi tehdit ederlerse mi demek Türkiye istiyor? hiç tehdit falan etmiyor. Hiç etmiyor. Ama bizim potansiyelimiz, siz tehdit görüyorsanız o da sizin bileceğiniz tam olarak şey. o, Yani evet. sizin yapacağınız bir şey. Yani bir ülke, bakın Varlığıyla bir ülke, sizi tehdit ediyorsa. şimdi geçmişte tabii o dengeyi sağlayan bir Amerika Birleşik Devletleri vardı. Birisine 7 veriyordu, bize 10 veriyordu büyüklüğümüze göre. O dengeyi onlar sağlıyordu. Şimdi o denge gitti. Artık birisinden aldığınız bir silah yok. Bakın 16 tane şey almışsınız. Füze almışsınız şeyden. Exot 3 füzesi almışsınız Fransızlardan. 16 tane denizden atılan, denize atılan füze. Bizim yaptığımız atmacanın menzilinin neredeyse yarısı. 16 tane. 16 tane almışsınız. Senin ne kadar bir potansiyelin var? Şuradan anlayın. Atmacanın motorundan bu sene ne kadar üretileceğine baktığınızda anlarsınız kaç tane üretileceğini. Kapasitesine baktığında anlarsınız. 16 tane değil. 2 katı mı mesela? Hiç söylemeyeyim ben. 16 tanesi yanında leblebi kalır. O kadar söyleyeyim size. Bir de zaten arada dağlar kadar menzil farkı var diyorsunuz. Menzil farkı var ama bak bir kez daha söylüyorum. Mevzu şu. Siz devamlı geliştiriyorsunuz. Yaptığınız füze yalnızca o döneme ait olan füze olarak kalmıyor. Menzil arttırıyorsunuz. Yeni bir sistem görüyorsunuz. Arayıcı başlığını değiştiriyorsunuz. Hızını arttırıyorsunuz. Her gün bir şey koyuyorsunuz yani. O koyduklarınızla ilerliyorsunuz. Ben diyorum Türkiye çok doğru gidiyor. Konuşmuyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Avrupa Güvenlik Şemsiyesi altında Türkiye'ye ihtiyaç arttıkça Yunanistan ellerindeki bütün kozu kaybedeceğini düşünüyor. Şimdi Avrupa Birliği'ni arkasına alarak Türkiye'yi Avrupa'dan uzak tutuyordu. Şimdi ne diyorlar? Mesela en son bir anlaşma imzalandı. Hani ihtiyaçlar vardı hatırlarsınız. O ihtiyaçlar kapsamında Avrupa Birliği şöyle bir anlaşma söyledi. Bu ürünler Avrupa Birliği'nden alınacak. İstisna kim biliyor musunuz? Türkiye. İstisnayı nasıl buldular Türkiye'ye? İhtiyaç var ya. Evet. Aynen şöyle. Türkiye genişleme sürecinin bir parçası olduğu için Türkiye şu kadarlık yüzdeyle ürünler üretebilir ve bize satabilir. Nasıl kapı? Çünkü ihtiyaç var. Evet. Şimdi bu işte yaklaşık 250-300 milyar euroluk bir pasadan bahsediyorsun. Ve bunda Türkiye açık ara ürünleri olan ülke.
Açık ara ürün var. Bunun alternatif şeyde yok. Orada yok. Ne yapacaksınız? Ara gittikçe açılacak. Bu aranın açılabilmesi için ne göstereceksiniz? Türkiye'yi potansiyel tehdit. Şu koyduğunuz açıklanan şey bile ne biliyor musunuz? Niye bu zaman açıklıyorlar? Niye bunu açıklıyorlar? Su vereyim mi üstad? İyi misin? Var mı suyunuz Masum Bey? Tamam. Niye bunu açıklıyorlar? Çünkü buna tepki vereceğiz. Tepki verdiğimizde hemen diyecekler, gördünüz mü? Bak yine bizi tehdit Evet, ettiler. tehdit. Devamlı, bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Türkiye bu tuzağa düşüyor mu? Düşmüyor. Yaptığı tek bir şey var. İcra ederek ilerliyoruz. Arayı açarak gidiyoruz. Evet. Ben çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin çok fazla konuşmaması, çok fazla res çekmemesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Zamanı geldiğinde yaparız. Hatırlayın, ne diyorlardı Türkiye'ye? Hani Kıbrıs Harekatı'ndan önce bir şarkı çalıyorlardı Türkiye'ye, hatırlıyor musunuz? Siz hatırlarsınız. Neydi o şarkı? Rumlar Türkleri kışkırtmak için beklediğimde gelmedin diye bir şarkı çalıyorlardı değil mi? Ben diyecektim. Beklediğiniz de gelmediği Propaganda karşılığını Türkçe, biz beklediğimizde propaganda gelmedi. yapıyorlardı. Yok Sevdiğimi onlar bilmedi. bizi Şöyle. İşte tahrik edildi. bize başka bir Siz şarkıyla daha o gün geldi. Ne demiş? Bir gün ansızın gelebiliriz. Onu söylüyorum. Evet. Siz bize onu söylersiniz. Siz bize onunla dalga geçersiniz. Radyolarda bunu çalarsınız devamlı. Tamam mı? Ama bir gün gerçekten hiç konuşmadan icra edersiniz. O icranın sonucunu görürsünüz. Video zaten öyle. Çok güzel. Yani az önce izlediğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri Savunma Bakanlığı videosu var ya, öngörülemez. Yani sizde şeydi, Kıbrıs'ta 74 harekatı Temmuz. öncesi Türk tarafının moralini bozmak için Türkçe radyolardan kaçak olarak "Beklediğimde gelmedin" şarkısını çalıyorlar. Diyorlar ki siz Türkiye müdahale edecek, sizi kurtaracak diye çalıyorlar. Harekatın kısa bir süre kala da bugün Bayrak Radyosu'nun Şeyde temeli olan... çalıyorlardı onu. Kıbrıs'ta Türkleri psikolojik... Aynı baskı şeyi yapıyorlar. söylemiştim. Onun Aynısını için- söylüyor. Aynısını Evet. söylüyor. Ondan Şimdi sonra 10 dakikadan Allah az bir rahmet sürem eylesin, kaldı. Ecevit Savunma bir sanayi ile gün ilgili görüntülere bir bakalım. ansızın gelebiliriz dedi. Aynı anda da o Bu şarkıyı kadar buldular. yürekten çağırma Yaşar beni. Özel söylüyor. Bir Buydu. gece ansızın gelebilirim dedi ve Mehmetçik beş parmaklara ne mutlu Türk'üm diye yazdı. Evet. Evet. Yani Karşılıklı. En son şarkı bölümüne geçerek kapatıyoruz. Yani Çok çok tatlıyız. güzeldi. Eşlik etmekten korktum. Şimdi savunma sanayinde yaşanan son gelişmeleri Mete Bey, hadi gelin bakalım. Buradaki konuyu bence Cihat Paşa'yla. Çünkü Konuşalım, onun ilgi alanı, Salı günü, hayır, tamam. onun ilgi alanı. Tabii. Ben yani çok fazla bilmediğim bir derinlikli konuya girmek istemem. Estağfurullah. Ama Cihat Salı Paşa bence bize de anlatır. Utku aklımızda O olsun, deniz yetki detaylı olarak alanları, bakalım. Bu yeni imzalanan anlaşmaların Evet. ne olduğunu Cihat Paşa bize anlatır. Konuşuruz. Yeni gelişme İhtisas olduğu için alanı onun bugün çünkü. bakalım istedik ama dediğiniz gibi Salı tekrar alırız. Şimdi ben şunu merak ettim. Hürkuş yeni boyasıyla gökyüzünde havalandı. Ona bakarak başlayalım mı? Hayır, havalanmadı. Ha, Hürkuş'tan bahsediyorsun. Evet, Hürkuş. Yeni Ama boyasıyla. Ha tamam, bu önemli. Çok kafayı taktı bir de. TB2'nin taklatmasına. Evet ama inanılmaz bir görüntüydü. Ona da tekrar bakabiliriz. Ya artık bu bir seri üretim uçağı. Yurt dışına ihraç edilmiş bir uçak. Stüdyoya ses de Hava verebilirsiniz. kuvvetlerine teslim edilmeye başlanacak. 2025 seri üretim aşamasının olduğu bir dönem. Artık son şeyleri bunlar. Hani ne derler? Boyası yapılmış, her şey bitmiş. Seri üretimle biz yavaş yavaş hava kuvvetlerinin kendi ürünlerini kullandığı bir dönemi artık görüyoruz Evet. diyebiliriz. SİHA'lardan sonra bu bizim ilk uçağımız, onu söyleyelim. Evet. Bizim son dönemde yaptığımız ilk uçağımız. Yani tabii ki Veci Hürkuş'un yaptığı ilk Evet. uçağımız ama zaten o da evet, Hürkuş. zaten Hürkuş onun ismiyle. Bunun 2 modeli var. Daha doğrusu 3 model olarak yapacaklardı. Hem eğitim uçağı olarak kullanılacak hem de hafif taarruz terörle mücadele ve diğer bazı görevlerde kullanılmak üzere yapılmış bir uçak diyebiliriz. Bir de kırdığı bir rekor var Hürjet'in. O bu değil. Hürjet'in kırdığı Bundan var. sonra evet bir görüntü Tabii. var Hürjet'in, ona bakalım. Hürkuş'un değil, evet Hürjet'in. Evet, Hürjet'in. Hürjet ses hızını geçmişti. 1.0 Mach'la geçmişti. Bu sefer de 1.2 Mach'la Evet. Türkiye'nin ürettiği bir yerli milli uçağın hız rekorunu kırdı. Şu ana kadar 1.2 Mach'a ulaşan olmamıştı. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de F-16 da üretildi. Tabii bu kategoride yani. Hayır.
Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli süpersonik bir hıza ulaşan ilk uçağımız bu. Tamam, motoru da bizim olduğu Yoksa F-16 da Türkiye'de Tabii ki, üretiliyor ama evet. yerli bir uçak o, milli uçak değil. Değil. Hem Yerli yerli ve hem milli milli. olarak kırılmış bir hız rekorundan bahsediyoruz. Yurt dışına da bu gitti bizim değil mi Mehmet Hocam? efendim? Yurt dışına da gitti bu uçak, satıldı. Bu muhür İspanya'ya satılan bir uçak. Yani ön anlaşması imzalanan bir uçak. İşte bu hem yine eğitim uçağı hem de hafif taarruz uçağı olarak yapılan bir uçak. Gerçekten bugüne kadar gelen bütün heyetlerin bu kadar kısa sürede nasıl bunu yaptınız diye merak ettiği uçaklardan bir tanesiydi. Ben bu soruyu şeye de sordum. Yapan arkadaşlara sormuştum. Bu tamamen Türk mühendislerinin ve Türkiye'nin 74'ten işte kendi şeylerini kurmaya başladığı günden beri bugüne kadar getirdiği birikim. Evet. Yani bizim Bakalım savaş şimdi uçağımız var. kemankeş dalış testini Tabii, de tabii. geçti. Hafif Zamanım taarruz çok uçağı kısıtlı, o kullanabiliriz. yüzden hızlı ilerliyorum. Kemankeş dalış testini geçti. Ona bakalım. Bununla ilgili neler biliyoruz? Evet artık Yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi. tabii yapay zekalı bir farklı operasyonel görevleri var. Yani hedefi imha etmek üzere de donatabiliyorsunuz. Bir bölgenin keşfi içinde donatabiliyorsunuz. Farklı podlar takarak da kullanabiliyorsunuz. Artık SİHA'larımız uzun menzilli, akıllı mühimmat atabilecek aileye de kavuştu. Eskiden attığımız mühimmatlar çoğunlukla üstünde bir motoru olmadan belli bir menzilde Hedefe giden, yönelikti. lazer güdümle giden sistemlerdi. Bu tür mühimmatlar ise tam tersine bölgede kodlanabilen, belli bir hedefi değiştirilebilen ve yakalanması zor olan küçük akıllı mini seyir füzeleri diyebiliriz. Kemankeş aslında kategori olarak bu statüye sokabileceğiniz, yani zorlarsanız sokarsınız. O statüdeki bir mühimmat aleti diyebiliriz. TB2 gibi küçük olan bir SİHA'dan atılabilmesi bizim için büyük bir imkan ve kabiliyet katıyor. Peki o zaman bir de MK'nin paylaştığı videoya bakalım. Barut ve mühimmat, çelik ve silah başlığıyla. Ya çok önemli tabii. Mühimmat bir kez daha gördük. Nerede gördük? Ukrayna Savaşı'nda gördük. Herkesin mühimmatı bitti. Rusya'nın bile bitti. Yani Rusya bile, bakın Rusya bile diyorum. Rusya Avrupa'nın ürettiği bütün mühimmattan daha fazla mühimmat üretiyor. Bakın bütün Avrupa Birliği'nin ülkelerin ürettiği mühimmattan daha fazla mühimmat bitiyor. Mühimmatı bitti. Kuzey Kore'den mühimmat aldı. O nedenle savaş 2 saatte bitmiyor, 3 saatte bitmiyor, yıllarca bile sürebiliyor. Mesele bunları üretebilecek olan kapasiteye ve teknolojiye sahip olmak. Şöyle bir şey değil bu. Bir mermiyi aldınız, aynısını hemen üretip yapamıyorsunuz. Çünkü her attığınız merminin aynı ölçüde aynı yere gitmesi gerekiyor. Bunun testi yüz binlerce mermiden sonra ancak oluşabiliyor. Bunu savaş zamanında yapmaya kalkarsanız avucunuza yalarsınız. Ama daha önce bu teknolojiye sahipseniz elinizde büyük bir altın bileziği burada tutarsınız. Bugün makine kimya endüstrisi onu söylüyor. Biz şu çaptan şu çapa kadar ki bütün mühimmatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verebilecek imkan ve kabiliyetlerinizin göstergesidir. Evet. Çok önemli bir aslında video. Bu arada makine kimyanın değişimi müthiş. Yani bu sene müthiş bir ihracat rekoru kırdı bu sene. 2024'te, 2025'te de bunu katlayarak gidiyor. Yeni gelen genel müdürü ve ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir iş yapıyorlar. Peki. Güvenlik Politika Uzmanı Mete Erer, çok teşekkür ediyoruz. ediyorum. Vaktimizin sonuna geldik. Değerli bakan, eski bakanımız, eski devlet bakanımız Doktor Masum Türker, teşekkürler. İyi ki geldiniz. Gazeteci Güngör Yavuz Arslan, siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay. Çok teşekkürler. Çok güzel bir perşembe akşamı bizimleydiniz. Teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Stüdyodaki, rejideki ekibe de çok teşekkürler. İyi bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.